Selam. İlk dersimiz olan kanvas seçiminde hem kanvas seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği hem de renk formatlarını hangi işlerimizde kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. Bu dersin sonunda hangi işinize hangi renk formatı ve kanvas boyuyla seçim yapmaya başlayacağınızı kafanızda netleştireceksiniz. Bazı derslerde Procreate'in teorik bilgileri yer aldığından özellikle not alarak öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Sizler de gerekli gördüğünüz tüm bilgileri not alabilir ve aklınıza takılan bir konu olursa mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım o halde. Öncelikle kanvas seçiminden başlayacağız. Sağ üst köşedeki artı butonuna bir defa tıklıyoruz. Burada Procreate'in bizler için hazırlamış olduğu otomatik hazır kanvaslar bulunuyor zaten. Bir de yeni kanvas seçeneğinde de yeni kanvasımızı kendimiz oluşturabiliyoruz. Sırasıyla kontrol edecek olursak, ekran büyüklüğü, kare, 4K, A4, 4x6 fotoğraf, kağıt, çizgi roman, Facepaint gibi birçok farklı hazırlanmış hazır kanvas bulunmakta. En altta da benim yeni bir kanvas oluşturduğum hazır bir kanvas bulunuyor. Yeni kanvas oluşturmayı da en son göstereceğim sizlere. Öncelikle hazır kanvasları sıra sıra tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Şurada görmüş olduğunuz P3, sRGB, CMYK gibi bilgiler renk profilleridir. Yani bunlar sizlere ekranınızda açmış olduğunuz kanvasın renk profillerini söyler. P3 renk formatı Apple ürünler için desteklenen renk formatıdır. Yani yapacağınız tasarım bir Apple ürün içinse, örnek veriyorum bir Mac'te çalışacaksa, iPad'de çalışacaksa bir uygulama yapıyorsunuz ya da bir iPhone için bir tasarım hazırlıyorsunuz. Bu P3 renk formatını kullanmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü Apple'ın renk formatlarına uyumlu olduğu için çok daha canlı renklere sahip oluyor. Fakat diğer cihazlar için bir işlem yapacaksanız, bir tasarım yapacaksanız mutlaka dijital işlemler için sRGB yani standart RGB, baskılarınız için de bildiğiniz üzere CMYK renk formatından tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Bunlar hazır olan kanvaslarda seçilmiş ama siz yeni kanvas seçerken tekrar bunları seçebiliyorsunuz. Onları da zaten dersin sonunda yeni kanvas seçimini sizlere rahat bir şekilde anlatacağım. Önce ekran büyüklüğünden başlayalım. Ekran büyüklüğündeki kanvas direkt Apple ürününüzün adı üstünde ekran boyutunda olduğu için kullanımı aslında kolay oluyor. Hem hakimiyetiniz açısından hem de yeni başlayanlar için ya da örnek veriyorum bir fırça denemesi yapacağınız zamanlarda hani bol bol burada hem renklerin daha net gözükmesi hem diğer işlemlerinizde pratikler yapmanız için çok sık kullanabileceğiniz bir ekran olarak hazırda kullanabilirsiniz bol bol. Ben daha çok ekran büyüklüğündeki kanvas seçimini pratik yaparken ve yeni metotlar denemek için kendimi geliştirmek için kullanıyorum açıkçası. Bu format ekranınızda uyumlu bir boyutta olduğu için özellikle çalışmalarınıza rahatlık sağlamaktadır. Fakat özellikle bir iş tasarımı için çalışıyorsanız dikkatli olmanız gereken tek şey renk formatıdır. Yani o yapacağınız iş tasarımı yani aldığınız sipariş eğer sadece Apple ürünleri destekliyorsa bu formatı direkt seçip kullanın. Ama Apple ürünleri desteklemiyorsa yani diğer cihazlara da uyumlu bir işlem yapılacaksa o zaman renkleriniz yani burada görmüş olduğunuz renkler diğer cihazlarınızda çok daha soluk ve cansız gözükebiliyor. O yüzden mutlaka bunun arasındaki farkı düşünerek tasarımlarınızı ona göre yapmanızı öneriyorum. Evet, ikinci hazır kanvasımız olan kare kanvası standart RGB renk formatıyla devam edelim. 2048 x 2048 piksel yani tam bir kare boyutunda oluşturuluyor hazır kanvaslar seçeneğinde. Kare formatı adından da anlaşılabileceği gibi eni ve boyu eşit olan bir kanvas formatı oluyor. Kare formatı çoğu zaman gereksiz gibi gözükebilse de aslında çok ama çok sık kullanılan bir formattır. Özellikle Instagram gönderileri için tasarım hazırlayan arkadaşlarımız bu duruma daha hakim oluyorlar. 1/1 kare formatında olduğu için Instagram, bu Instagram tasarımları için kare formatını çok sık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yine minimalist tasarımlarında simetrik ve dengeli görseller oluşturmak istediğim zaman ya da logo tasarımı gibi tasarımlar yapacaksam önce kare formatında deneyimliyorum çoğu zaman. Göze hitabeti diğer formatlara göre daha hoş geliyor aslında. Siz de tasarımlarınızdan ihtiyaç halinde bu formatı, bu kanvas türünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, üçüncü renk kanvasımız olan 4K, yine standart RGB renk modunda olan 4K kanvasımız 4096 x 1714 piksel olarak gözüküyor. Adı üstünde 4K formatında kalitesinde bir kanvas, bir tasarım oluşturmamıza özellikle yardımcı olan bir kanvas türüdür. 4K piksel çözünürlüğüne işaret ediyor. Detayları çok olan bir proje yapacaksanız, illüstrasyonlar, konsept sanatlar, detayların daha net ve keskin görünmesini sağlayacaktır bu kanvasta hazırlayacağınız tasarımlar.
Özellikle televizyon, monitör gibi büyük ekranlarda görüntülenmek ve büyük baskılar için işlemler yapıyorsanız, tasarımlar yapıyorsanız bu kanvas türünde tasarım yapmanız ideal olacaktır. Bu kanvasta dikkat edilmesi gereken en büyük ve en önemli konulardan bir tanesi katman sayısıdır. Bildiğiniz üzere şu sağ üst köşeden katmanlar menüsüne ulaşabiliyoruz. Biliyorsunuz bu dijital tasarımlarda tasarımlarımızı katman katman yani üst üste tasarlayarak çalışıyoruz. Fakat 4K kanvas yüksek çözünürlükte ve boyutta olduğu için burada kanvas oluşturma sayısında belli bir sınırlama getiriyor bizlere. Yani yaptığınız tasarıma göre 40 ya da 50'ye kadar en fazla katman oluşturabiliyorsunuz. Bu da bizim aslında diğer kanvas türlerine göre yarı yarıya hatta belki çok daha az ve düşük bir tutarda olduğu için sayı olarak bizlere olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle çalışmalarınızı planlarken bunu göz önünde bulundurmanızı öneririm. Bir diğer husus da 4K kanvas seçeneğinde çok sık yaşanan bir durumdan bahsetmek isterim sizlere. Daha fazla işlemci gücü harcadığı için 4K kanvaslar, özellikle düşük model cihazlarda 4K tasarımları aşırı ısınmaya ve performans sorunları daha profesyonel çalışmalarınızda, daha göz alıcı gözükmesini istediğiniz sanatsal çalışmalarınızda ya da istek bir siparişiniz, bir tasarımınız varsa o zaman bu kanvas türünü tercih edebilirsiniz. Fakat çok sık ısınmaya neden olabileceği için özellikle düşük model cihazlarda günlük pratiklerinizde çok kullanmanızı önermiyoruz. Siz de 4K içerikler oluştururken ihtiyaç halinde bu kanvas türünden yararlanabilirsiniz. Evet, daha sonrasında A4 formatı geliyor karşımıza. A4 formatı ve kağıt formatını aslında ikisini bir arada anlatabilirim sizlere. Çünkü çok sık bilinen uluslararası standartlara göre oluşturulan bir seri oluyor. Biliyorsunuz kağıt formatları A3, A4, A5 gibi. Evet, A4 formatı üzerinde ve kağıt formatı üzerinde çok sık durmayacağım bu sebepten ötürü. Özellikle ofis dokümanları, işte raporlar, poster, el ilanları gibi işlerinizde evrensel bir boyut olduğu için tercih edilebilir. İhtiyaç hallerinde hani tek tek kanvas ayarlamak yerine artı butonundan burada Procreate bizleri düşünmüş, hazırda bulunduruyor. Direkt işlemlerinizde, tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Evet, 4x6 fotoğraf formatından da bahsedelim arkadaşlar. 4x6 fotoğraf formatı yine standart RGB olan bir renk formatı ile karşımıza çıkıyor. Standart fotoğraf albümleri için uygun bir boyuttadır. Standart olduğu için baskısı kolay olabilmekte. Özellikle portre ve manzara fotoğraflarını çerçeveleme gibi düşünceleriniz varsa hani bu kanvas tercihi her zaman işinizi kolaylaştırabilir. Yine tasarımlarınızda ihtiyaç hallerinde ve siparişlerinizde çok sık kullanabilirsiniz. Bir diğer kanvas çeşidimiz olan çizgi roman kanvasına başlayalım. Bu CMYK renk formatında gördüğünüz gibi CMYK renk formatı baskıya uygundur. 2/3 oranda bir kanvas boyutudur. Çizgi romanlarının geleneksel basımı için kullanılır. CMYK renk formatı olduğu için baskıya uygun olarak renklerinizi kullanabilirsiniz. Bunlar baskıda daha net görüntü sağlayacak bir renk formatı olmaktadır. Uzun hikayeler veya görsel tasarımları anlatmak için geniş bir alan sağlar okuyucular için. Belli bir kısma görsel tasarımlarınızı iletirken belli bir kısma yazılarınızda hikayenizi anlatabilirsiniz. Okuyucular için ise standart bir deneyim sunuyor. Webtoon veya dijital platformlara uyarlamalar yapabilirsiniz. Profesyonel çizgi roman baskılarında çok sık kullanılır arkadaşlar. Bir de bununla ilgili sizlere göstermek istediğim ikinci bir ipucu olacaktır bu çizgi roman formatı ile ilgili. Şimdi normalde biliyorsunuz bu bir sayfamız oluştu. Çizgi romanlar tabii tek bir sayfadan ibaret olmuyor arkadaşlar. Bunu sayfa sayfa tasarımlamamız gerekiyor. Şimdi normal şartlarda bu ilk sayfamız olduğunu varsayarsak bunu tasarımlayıp galeriye gelip tekrar ikinci bir çizgi roman kanvası açtığımızda, bunu ikinci sayfa olarak yapmaya çalıştığımızda bu bizim için hem yorucu olmakta hem de konunun hakimiyetini dağıtmaktadır. Bu sebeple bununla ilgili de şunu öneriyorum sizlere. Yine eski şunun üzerinden devam edelim. Diyelim ki bu bir diyelim. Bu birinci sayfamız. İkinci sayfayı tasarlayacağımız zaman tekrar biraz önce göstermiş olduğum işlemi yapmak yerine sol üst köşedeki ayarlar menüsüne tıkladıktan sonra hemen aşağıda sayfa desteği olan seçeneği açmanızı rica edeceğim. Bunu açtıktan sonra aşağıda bir sayfa desteği barı çıkıyor. Buraya yeni sayfa dediğinizde gördüğünüz gibi bana ikinci sayfamı açmama olanak tanıdı. Örnek veriyorum, buraya da bir hikaye yazdık. Buraya da bir tasarım yaptığımızı varsayalım. Ondan sonra üçüncü sayfamıza geçebiliriz. Yine aynı şekilde hikayemizi yazdık, tasarımlarımızı yaptık. Dördüncü sayfa şeklinde hem konunun hakimiyeti anlamında bize kolaylık sağlıyor hem zaman anlamında bize kolaylık sağlıyor. Çizgi roman tasarımcılarımızın zaten
Hani profesyonel olarak bu işi yapanların çoğu buna hakimdir ama yeni başlayan ve yeni başlayacak arkadaşlarımız için de bu bilgiyi özellikle iletmek isterim. Bu yeni sayfa kısmı hani diğer kanvaslarda da olduğu gibi bu kanvaslar özellikle çok sık hikayelerin kopmaması açısından bizlere olanak ve imkan tanıyor. Evet, son hazır kanvasımız olan Facepaint yine standart RGB modunda olan bir kanvas daha var. Bunu şimdi açmayacağım. Açtığım zaman direkt çünkü yüzüme kamera vuracak. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde dersini işleriz zaten. Bunu da kısaca size anlatayım arkadaşlar. Bu daha niş bir kavram. Tamamen yüz anatomisine uygun bir kanvas oluşturmayı ifade ediyor aslında. Hani yüz boyama sanatları, cosplay ve makyaj tasarımı gibi işlerinizde bu kanvasınızı tercih edebiliyorsunuz. Yüzün doğal hatlarına tasarım imkanı sunmaktadır. Karnavallarda, film sahnelerinde, makyaj sanatlarında kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili zaten incelemelerimizi yaparız arkadaşlar. Evet, eğer bu hazır formatlar dışında daha standart dışı bir işle uğraşıyorsanız kendi kanvas boyutunuzu ve renk formatınızı da belirleyebiliyorsunuz. Kendi kanvasımızı seçmek için yine aynı şekilde önce sağ üst köşedeki artı butonu, sonra yeni kanvas yazısı üzerindeki yine artı butonu klasör şeklinde olan kısma bir defa tıklıyoruz. Boyutlarınızı belirlemek için genişlik ve yükseklik seçeneklerini piksel, inç, santimetre, milimetre gibi seçeneklerde kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani milimetre, santimetre, inç, piksel gibi hangi formatta çalışacaksanız ya da hangi format bilgileri varsa elinizde ona göre seçim yapabilirsiniz. Genişlik ve yüksekliği belirledikten sonra DPI olarak bir seçim yapabilir ya da maksimum katman sayısını da buradan yine görüntüleyebilirsiniz. Bakın kare formatında aslında standart olarak açıldı şu an için. Katman sayısı 518 olduğunu görüyorsunuz. Bunu 4K formatta anlatmak istediğim tam olarak bu. Yani normalde birçok katman oluşturabiliyorken 4K gibi yüksek çözünürlüklü çalışmalarınızda bu 50'ye 40'a kadar düşebiliyor. O da hani çalışmanızı etkileyebilir. O yüzden bunu hatırlatmak istemiştim. Burada tekrar bir üzerinden geçmiş olalım. DPI'den de kısaca bahsedelim arkadaşlar. DPI kısaca çözünürlük çalışmanın ne kadar detay içereceğini belirler. 300 DPI baskı projeleri için standart olurken detay kaybı olmadan baskı alabiliyorsunuz. Dijital görüntüleme için de minimum 72 DPI yeterli olacaktır. Yani baskıda almayacaksanız normal bir dijital üzerinde bir çalışmanız varsa bunu da mutlaka 72 DPI'den düşük olmamasına dikkat etmeniz yeterli olur. Evet, renk profili seçeneği çıkıyor sonrasında karşımıza. Renk profilde yine gördüğünüz gibi RGB yani standart RGB'leri seçebileceğiniz bir renk bölümü oluyor. Yine Display P3 dediğimiz zaten Apple ürünleri için bahsetmiş olduğumuz P3 renk formatıdır. Bunlardan hangi tasarımınıza uygunsa ona göre seçim yapabilirsiniz. CMYK baskı olarak zaten matbaalarda bulunan renk tonlarıyla aynı tonlarda süreçler için kullanılan işlemlerdir. Eğer yapacağınız tasarım bir baskı sürecinden geçecekse mesela çizgi roman gibi yani onu bastıracaksanız ve dijitalde değil de daha çok kağıt üzerine dökecekseniz matbaa sayesinde buradaki CMYK'lardan bir tanesini seçebilirsiniz. Özellikle FOGRA 39 Avrupa baskı standartlarına uygundur. Hem çözünürlük hem de renk tonları olarak çoğu zaman bu yeterli gözüküyor ama tabii sizin de çalışacağınız matbaaya göre değişiklikler gösterebilir. Onu da mutlaka tasarımınızdan önce sorabilirsiniz. Hızlandırılmış ayarlarına gelelim. Bu ayarda biliyorsunuz tasarım boyunca tüm işlemlerimizi belli bir kalitede kaydetmemizi olanak tanımaktadır. Eğer çalışmalarınızı hızlandırmış halini daha sonrasında kullanacaksanız buradan istediğiniz formatta, kalitede sizler de ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yani bu kanvasın çekim süreci, arka plan üzerinde sizin hareketlerinizi çekim yani daha doğrusu tasarımınızı çekim süreci o kalitede kaydedilmiş olacaktır. Son olarak kanvas özelliklerine geçelim. Burada arka plan rengini belirleyebiliyor. Yine arka planı gizleyebiliyorsunuz. Bu şöyle burada açık otomatik olarak belirleyebileceğiniz bir süreç olmakla beraber bunu daha sonrasında kanvasınızın içerisinden de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu aslında şöyle bir durum da var. Bunu da kısaca sizlere iletmek isterim. Yani siz örnek veriyorum bu boyutta, bu renk profilinde bu kanvas özelliklerinde bir kanvas oluşturduğunuzu varsayalım. İstediğiniz zaman sol üst taraftan ayarlar menüsüne girdiğinizde kırp ve boyut değiştir menüsüne girdiğinizde boyutlarınızı buradan ayarlar diyerek değiştirebilirsiniz. Yani ben mesela şu an 1417 piksel değil de 5000 piksel çarpı 1417 piksel olarak ayarlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi kanvasınızı, boyutunu, arka plan renginde yine aynı şekilde şuradan ben size göstereyim hemen. Arka plan renginizi de buradan istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yani bunlar zaten normal şartlarda değiştirilebilen işlemlerdir. Hani hazır kanvasları da sonradan değiştirebilirsiniz. Ama tasarımın başında ayarlamak tabii çalışmanıza zaman kazanmak açısından avantajlı olabilir.
Evet, bir de bu ekranda şunu göstermek isterim. Burada boyut, renk profili, hızlandırmış ayarlar zaten hepsini kısaca anlattık. Bunlardan seçimlerinizi kendinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz şurada adsız kanvas yazan nerede olursanız olun hiç fark etmez. Adsız kanvas olan yerden de kanvasınıza istediğiniz bir ismi verebilir ve oluşturabilirsiniz. O kanvasınız ismi hazırda kalıyor. Eğer şuradan size göstereyim. Buradan oluşturduğunuz Canvas'da Procreate buraya kaydediyor. Bakın ben Med Academy diye iki tane Canvas, bir tane adsız Canvas. Daha önce oluşturduğum Canvas'lar gözüküyor. Bunlar hani tamamen eğitim amaçlı oluşturulmuş. Bunları da daha sonrasında isterseniz silebilirsiniz. İsterseniz sürekli kullandığınız bir format türü haline geldiyse, sürekli kullandığınız bir Canvas haline geldiyse de ismim de bu şekilde kalabilir her zaman için. Bunları da size bilgi olarak iletmek isterim. İlk dersimiz olan Canvas seçimleriyle alakalı bilgilerimize yer verdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Procreate'in ayarları hakkında tüm detaylı bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Kanalıma destek olur ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.